Herkese merhaba, ben Adem Şimşek. Bu yepyeni incelememize hoş geldiniz. Bugün tarihin sayfalarında inanılmaz derecede etkileyici bir yolculuğa çıkıyoruz. Şöyle düşünün, tam 400 yıl önce, bugün Tokyo olarak bildiğimiz megakent Edo, kendi yarattığı modern bir ekolojik çöküşün tam eşiğindeydi. Ormanlar yok olmuş, kaynaklar tükenmişti. Ancak bu şehir sadece birkaç 10 yıl içinde kendi kaderini yeniden yazarak tarihin en sürdürülebilir, sıfır atık prensibiyle çalışan ve en verimli şehirlerinden birine dönüştü. Peki ama nasıl? Gelin bu mucizevi dönüşümün arkasındaki sırları hep birlikte inceleyelim. Hemen konuya dalalım. 1 milyon. Bu devasa rakam tam 400 yıl öncesinin dünyasında tek bir şehirde yaşayan insan sayısını temsil ediyor. Dönemi için gerçekten dudak uçuklatan bir nüfus. Yani dünyanın en büyük şehirlerinden birinden bahsediyoruz. Ve 1 milyon insanı doyurmak, barındırmak, ısıtmak, o dönemde bunun için hayal bile edilemeyecek kadar çok doğal kaynağa ihtiyaç vardı. İşte bu devasa nüfus ve kaynak ihtiyacı bizi hikayemizin en karanlık noktasına getiriyor. Şehir tam anlamıyla uçurumun kenarındaydı. Nasıl bu hale geldik derseniz biraz geriye gidelim. Japonya, 1467 yılında bir asırdan fazla sürecek son derece kanlı iç savaşların içine sürüklendi. Sürekli devam eden bu yıkım ülkeyi her anlamda tüketti. Nihayet 1600'de Tokugawa Ieyasu, rakip savaş ağalarını yenerek ülkeyi birleştirmeyi başardı. Böylece 1603'ten 1867'ye kadar ülkenin her şeyini kökünden değiştirecek olan Tokugawa şogunluğu dönemi başlamış oldu. Ama yönetimi devraldıklarında ortada korkunç bir manzara vardı. Yıllarca süren savaşlar ve şehir inşası ağaçları acımasızca tüketmişti. Kereste kalmamıştı. Daha da kötüsü, ağaç yoksa toprağı tutan kök de yok demek. Bu da devasa erozyonlara ve gıdayı, şehri, altyapıyı yok eden felaket boyutundaki sellere yol açıyordu. Edo halkının sadece evleri değil, hayatları tehlikedeydi. İnsanlık tarihi doğayı tüketip yok olan medeniyetlerle dolu. Ama şogunlar bu gidişata seyirci kalmadılar ve o dramatik müdahaleler başladı. Şogunların ilk hamlesi inanılmaz radikaldi. Kapıları dünyaya kapatmak. Dış etkilerden çekiniyorlardı, bu yüzden yabancı tüccarları yasakladılar, halkın çıkışını engellediler. Bu durum aslında çok kritik bir şeye yol açtı. İthalat yok, dışarıdan zerre kadar kaynak gelmiyor, mecburen israfı acımasızca kesip ellerindeki kısıtlı kaynaklarla hayatta kalmak zorundaydılar. Kereste krizini devasa bir devlet müdahalesiyle çözdüler, ağaç kesimine çok sıkı kısıtlamalar getirdiler ve köylülere milyonlarca, evet yanlış duymadınız, milyonlarca ağaç diktirdiler. Hatta sonradan bu iş için ücret ödemeye başladılar. İnşaatta ise resmen devrim yaptılar. Bugünün modüler sökülüp takılan mobilyaları var ya, aynısını evlere uyguladılar. Standart ahşap parçalar kullandılar ki tek bir tahta bile israf olmasın. Bu mecburi izolasyon ve kıtlık bambaşka bir şeyi, Edo'yu tarihe geçiren devasa bir atık geri kazanım endüstrisini doğurdu. Bu döngüsel ekonominin ruhu aslında tek bir kelimede, güçlü bir felsefede gizli. Motsainai. Temeli Budizme dayanan, kaynakları zerre kadar israf etmemeyi ve yeterli olanla yetinmeyi anlatan bir kavram. Bu sadece yukarıdan inme bir ekonomi politikası değil, bütün bir toplumun iliklerine kadar hissettiği ve uyguladığı bir yaşam tarzıydı. Uygulaması da akıl almaz boyuttaydı. Hiçbir şey çöpe gitmiyordu. Pirinç samanı tarlada mı kaldı? İp yap, ambalaj yap. Mumlar mı eridi? Damlaları dikkatle topla, yeniden şekillendir. En çarpıcısını da söyleyeyim, insan atıkları bile özel bir sistemle toplanıp tarımda kullanılmak üzere çok değerli bir gübreye dönüştürülüyordu. Sistem kelimenin tam anlamıyla kusursuz işliyordu. Evlerin içindeki şu inanılmaz döngüye bir bakın. Tek bir kimononun yaşam döngüsü. Alıyorsunuz, yıllarca giyiyorsunuz, yırtıldıkça sürekli onarıyorsunuz. Giyilemez mi oldu? Asla atmıyorsunuz. Futon dediğimiz yer yatağına örtü yapıyorsunuz. Orada da mı eskidi? Kesip çocuk bezi ya da temizlik bezi yapıyorsunuz. Kumaş artık paramparça iplik haline gelince de son durak olarak sobaya atıp yakacak odun niyetine kullanıyorsunuz. Kül olana kadar sıfır israf. Kırılan eşyalara bakış açıları da muazzam. Kintsugi sanatı bunun en güzel örneği. Kırık bir seramiği çöpe atıp yenisini almak yerine çatlakları altın lakeyle ustalıkla birleştiriyorlar, kusuru saklamak yerine öne çıkararak o eşyayı eskisinden çok daha değerli, eşsiz bir sanat eserine dönüştürüyorlar. Kumaşta da boro geleneği var. Atılacak kumaş parçaları büyük bir ustalıkla birbirine dikilip yamalı giysiler haline getiriliyor ve bu giysiler aile içinde nesilden nesile aktarılıyor. Kıtlık ve mecburiyetin nasıl estetik, kalıcı bir sanata dönüştüğünü gösteren harika bir örnek.
Buraya kadar anlattıklarımız kulağa oldukça romantik gelebilir, ancak tarihin hep iki yüzü vardır. Sistemin arka planındaki sert gerçeklere ve bu sürdürülebilirliğin insanları yüklediği ağır bedele tarafsızca bakmamız gerekiyor. Ortada çok keskin bir tezat vardı. Bir yanda şiir, tiyatro, kintsugi ve boro gibi sanatlar şaha kalkıyor, kültür altın çağını yaşıyordu ama madalyonun diğer yüzünde inanılmaz sert, otoriter bir yönetim vardı. Kusursuz bir geri dönüşüm sistemi kurulmuştu, evet, ama bu sistem tamamen feodal, katı bir yapı üzerine inşa edilmişti. Sosyal ve ekonomik eşitsizlik had safhadaydı. Bu eşitsizliği en net Nengo sisteminde görüyoruz. Nüfusun çoğunluğunu köylüler oluşturuyordu, o milyonlarca ağacı diken onlardı. Ama karşılığında bölgesel derebeylerine yani daimyora'da Nengo adı verilen o meşhur bel büken pirinç vergisini ödemek zorundaydılar. Hayatta kalmak inanılmaz zordu. Sürdürülebilirliğin tüm fiziksel yükünü köylüler çekerken sefasını başkaları sürüyordu. Ve beklenen son. Hiçbir kapalı sistem sonsuza kadar dayanamaz. 19. yüzyılın ikinci yarısında bu kapalı ekonomide enflasyon patlıyor, büyük bir istikrarsızlık başlıyor. Bir de üstüne ABD'nin askeri gemileri gelip dış ticaret baskısı yapınca sistem daha fazla dayanamıyor. 250 yıllık o eşsiz izolasyon bitiyor, kapılar dünyaya açılıyor ve Tokugawa şogunluğu tarihe karışıyor. Edo dönemi bitmiş olabilir ama bize bıraktıkları çok önemli dersler bugün hala masada. Peki modern insanlar olarak onlardan ne öğrenebiliriz? Şimdi asıl can alıcı noktaya gelelim. %7. Bugün devasa teknolojimizle, algoritmalarımızla, sanayimizle o kadar övünüyoruz ki. Ancak şu an içinde yaşadığımız küresel ekonominin sadece ve sadece %7'si döngüsel. Kalan her şeyi, bütün o plastiği, elektroniği, kumaşı alıyoruz, kısa süre kullanıp gözümüzü bile kırpmadan çöpe atıyoruz. Eşyaları onarmak aklımızın ucundan bile geçmiyor. İşte Edo'nun hikayesi bu yüzden yüzümüze adeta tokat gibi çarpıyor. Bize israfa ve körü körüne tüketime dayanmayan, sınırlı kaynaklardan en yüksek verimi almayı hedefleyen, işlevsel bir ekonomi yaratmanın kesinlikle mümkün olduğunu kanıtlıyorlar. Onarmak ve yeniden kullanmak bir ekonomik zayıflık değil, uzun vadede ayakta kalmanın ta kendisidir. Ve bu da bizi incelememizin sonundaki o büyük soruya getiriyor. 17. yüzyılda teknolojik imkanların sıfır olduğu bir dönemde tamamen yok olma korkusuyla bir şehir sıfırdan kusursuz bir döngüsel ekonomi kurabildiyse, bugün elimizdeki bu devasa teknoloji ve bilgi birikimine rağmen dünyamızı kurtarmak için aynısını yapmaktan bizi alıkoyan asıl şey ne? Üzerine düşünmeye değer, değil mi? Bu incelemeye de bize katıldığınız için çok teşekkürler. Bir sonrakinde görüşmek üzere.